Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sultan Süleyman Çarkı çevireceğiz ve Süleyman Komp'una bir giriş yapacağız. Daha önce bahsetmiştim, kompu daha oluşturmadım, yeteneklerini vermedim. Hem çarkını çevirelim hem de bir kompunu oluşturalım ufak ufak. Hemen paketler geliyor karşımıza. Bir süredir bakamadım. Hemen şunları vereyim. Şöyle alışverişimi de yapayım hemen öncesinde. Oyuna pek bakamadım. Hem neleri alıyorum onu da görmüş olursunuz videonun başında. Ada taktiklerinde ben 703'e gelmiştim. Ama bayağıdır 703'teyim. Hani geliştirmiyorum. Geliştirince çünkü alacağım bir şey yok. Bir de verdiği puan bana yetiyor arkadaşlar. Şu varmış 8. seviye. Yeni geldi bu da. 800'de kasabilirim belki o yüzden. Tabii fırsat bulursam uzun sürüyor çünkü. Şunları hemen temizleyeyim. Ben bir 30 çevirme yaptım. Kötü veriyor. Öğlen çevirme bence işe yarıyor gerçekten. Öğlen çevirmek daha mantıklı gibi geliyor. Ama bir tekrar akşam saatlerini deneyeceğiz. Şu an akşam. Bakalım neler verecek. Teçhizat için şunu alacağım bir de. Yeter. Daha alacağım bir şey. Ya bunları da alırım. Zaten yarın tekrar gelecek. Şunları da alayım. Demirciyi kullanıyorum çünkü. Bayağı kullanıyorum hem de ben aktif olarak. İttifak hazinesinde şunları bir alayım. Şimdilik böyle bırakayım buraya. Bunu alayım. Şunu alayım. Ordu talimine şu an şunu almışım. Erdem'den de yine demirciyi alayım. Evet. Bunu artık başka bir zaman yaparız. 703'ü geçebilirim ama ona vakit ayırmayacağım. Şimdi sizlerle kompumuza dönelim, çarkımıza dönelim, bir çevirelim bakalım neler oluyor. Haydi bakalım. 29 çevirmeydi. Bu arada en son da 0 çekmişti. Yine 0 çekti arka arkaya. Yani şu an 34 çevirmede sandıktan verdiğiyle dahil şöyle kafaya bakalım. 14 kafamız var. Geçmişten kalan kafa olabilir, hatırlamıyorum. O yüzden net bir şey söyleyemiyorum ama genel olarak bir bakarız. 200'e kadar geleceğim arkadaşlar. İkinci kompum olduğu için. Hadi ver artık, odaklanalım şuraya. Onlu kafa lazım. Hiç onlu vermedi. ...49 çevirmedeyiz. Onlu kafa istiyorum. 10. 10 kafa. 10. 10. Hadi. Aa, 0 çekmesi çok kötü. Bir onlu atacağım mı be? 74 çevirme oldu. 84 çevirme, daha hiç onlu vermedi. Güzel. Üçlü de verebilirsin tabii ki ama bir onlu ver. Bir görelim onluyu yani. Çarkı çok seri geçiyorum arkadaşlar. Vaktinizi almamak adına. Ama böyle giderse tabii bu olmaz bu şekilde. Kaç kere 0 çekti ya. Ayıp. Yani gerçekten ayıp. Şöyle bir nefes alalım. Evet. Bakalım. Bu arada nefes alırken şuraya biraz değineyim. En kudretli imparatorluk var arkadaşlar. Krallık 53'ten izleyen varsa buradan selamlar arkadaşlar, sevgiler ve başarılar. Çok aktif bir krallık gerçekten. Şöyle aktif. Aktif oyuncu sayısı bizimkilerinden fazla işin gerçeği.
Yani bu farkın kapanmamasının sebebi bizden kaynaklı. Şöyle balinaları göstereyim. Burada dikkatinizi çekmiştir bu arada. İttifak Asi oldu arkadaşlar. Savaşı maalesef kaybettik. Res ekibi olaraktan. Krallığın huzuru içinde bir anlaşma yaptık. İki ittifaka dağıldık arkadaşlar. Sadece şöyle bizim balinaları göstereceğim nasıl fark olduğunu. Bakın Kanuni 281 milyon puan yapmış. Daha 3. gün arkadaşlar. 3 günde 282 milyon diyebiliriz hatta buna. Altındaki de Lato krallığın birincisi 124 milyonda o yapmış. Yani karşı taraf aslında daha aktif ama ayakta bizim balinalarımız da tutuyor. Şöyle göstereyim. ZHC ve BHA ittifakları bayağı aktif. Sayıları fazla, kalabalık. Şimdi çarka geri dönelim. Artık güzel vermeye başlayacağını düşünüyorum. Bak arada verdik. Bir onlu at. Hayda yine 0 çektik ya. Ya çok kötü veriyorsun ya. Ha şöyle, ha şöyle. Enerji çağırmak istemiyorum, yorgunum. Kendim de bu kadar aşırı enerji verebilecek halim yok. Ama bir tane onlumuzu kaptık. Arka arkaya verir misin? Bir şey yapar mısın? Of güzel ya güzel. Güzel. Açığı kapatacağım mı? Kapatacağım be. Boş geçtiklerin açığını kapatacaksın sen. İnanıyorum ben sana. İnanıyorum. İnanıyorum. Harikasın. Çok güzel abi. Çok güzel. İşte bu ya. Arka arkaya kapatacaksın sen açığı. Hiç önemli değil. Canın sağ olsun. Ver bir onlu. Bir onlu ver ama. Zorlama şansını. Bak bak bak. Verdiklerinin açığını kapatacak şimdi. Burada bipleyeceğim yani. Verdiklerinin açığını kapatacak 0 çekerek. Evet. 40 kez daha çevireceğim arkadaşlar. Süper. Süper. Dediğimiz an hemen kapatıyor ama ben sana inanıyorum. İnanıyorum sevgili çark. Kıbrıs'tan yeni döndüm sana inanıyorum. Bu çarklara artık elim çok alıştı. İnanıyorum. Evet. Çok kötü geçti buraları. Şimdi bir onluyla kapatır mısın? Evet. Evet. Ya çağırdık geldi. 200 çevirme dedik. Bedava verecek aslında yarın. Daha 4 günü var çarkın. 17 saat sonra bedava. Burada 199'da bırakıyorum derdim ama size verdiğim söz sözdür. 200 ile bitiriyoruz. Şimdi bakalım kaç kafa etti. Toplam sandıklarla beraber tam 200 çevirme. Onlarla bence bayağı topladı. 127 kafa arkadaşlar. Mükemmel. Geçmişten var mıydı hatırlamıyorum ama 200 çevirme 127 kafa. Bu da nereden geliyor arkadaşlar? Elim çok taze. Kıbrıs'tan geldim. Güzel veriyor şu an. Maşallah diyelim. Maşallah diyelim. Şimdi gidelim kompumuza. Şöyle Joseph'in ekibini bir geri atalım. Süleyman'ımızı dizelim. Şuraya koyalım. Bunu bayağıdır yapmadım. Gördüğünüz gibi yetenekler, teçhizatlar vesaire her şey boş. Yetenekleri de geliştirmedim. Burada şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi esas videomuza geldik. Çarkı hızlıca geçtim zaten fark ettiğiniz gibi. Güzel de kapattık. Öyle geçmemiz gerekiyordu. Alışkanlık oldu artık. El çok sıcak. Tık 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 basıyor. Burada Süleyman aslında Sultan Süleyman güçlü bir kahraman. Fakat bunun özelliği arkadaşlar yetenekleri aktif olursa. Yani bu yetenekler aktif olduğunda bunu çok zor tutarsınız.
Ama aktif olmadığında da ya da işte geç aktif olursa vesaire karşı taraf o sırada buna ciddi hasarlar çıkartabiliyor. Şimdi bakalım. Burada imzası Muhteşem Fetih yeteneği 3 saniye sonra düşman birliğe strateji hasarı veriyor. Zaten şu an full 40 seviye. Düşmandaki mevcut debuff'lara göre ekstra etki uyguluyor arkadaşlar. Yakma, susturma ve susturma uygularsa sonraki beceri hasarını da %15 arttırıyor. Güçsüz düşürme, bunu uygularsa da birim yeniliyor ve strateji bonusu. Düşman birliği ana aktif yeteneği de bunun zaten gördüğünüz gibi adının Kanuni başını vermişler. Düşman birliği strateji hasarı veriyor. %285 ve 3 saniyeliğine güçsüz düşürme uyguluyor. Yani bir debuff uyguluyor arkadaşlar. Ne oluyor imza becerisi? Bir debuff varsa ekstra etki uyguluyor. Burada yakma, susturma, bir güçsüz düşürme daha. Şimdi buna ne vereceğiz o zaman? Biz bu debuff'la becerilerini tetikleyen şeyler vermemiz gerekiyor. Bu arada oyun ne öneriyor bize? Bir de oyunun önerilerine bakalım. Bunu bu arada 4 yıldız bakayım. Ona hiç bakmadım. 25, 25, 50, 100. 4 yıldız yapamıyoruz. Evrensel kafalarla yapabilirim gerçi, o ayrı. Ama bütün kahramanların 4. yıldız zaten hasar 2,5 azaltma. Yani hani böyle aşırı etkili bir şey değil. Ama 5 yıldız olsaydı ne olurdu? Muhteşem Fetih ilave etkileri tetiklendiğinde kahramanın stratejisini 6 saniyeliğine 65 arttırıyor. Manyak bir şey yani şunu. Çok iyi. 5 yıldızı gerçekten güçlü arkadaşlar bu arada. Debuff yani bunu tetiklettiğiniz takdirde Muhteşem Fethi çok sağlam hasar çıkartacak bir kahraman aslında. Çok güzel bir kahraman. Sağlam da bir kahraman. Şimdi oyunun bize önerdiği, şöyle baktığımızda, ilham gelişi strateji ustasının ihsanı yeteneklerini bas demiş. Ne diyor? Dediğim gibi hani bu yüklemeli, biraz daha destek isteyen yeteneklere sahip. Yükleme halini direkt atlatıyor diyor. %85 ihtimalle es geçecek ve direkt yapacağını söylüyor ilham gelişinde. Strateji ustasında da strateji hasarını %30, aktif becerilerini etkinleştirme ihtimalini %15 arttırır. Bu bir kere cebimizde dursun. Bu net yani. %15 arttırıyor etkinleştirme ihtimalini. Bunu mutlaka açıyoruz. Hatta bunu ilk açacağımız şey bu. Net olarak söyleyeyim ben size arkadaşlar. Şimdi şunu, strateji ustasını açacağız. Dönelim kahramanımıza. Strateji ustasını açalım. Bu arada bu morları da, bu tırt zaten, şunun yerine strateji ustasını koyalım hemen. Değiştir. Tertemiz strateji ustamız var. Bunu seviye vermeyeceğim şimdilik. Seviye vermeden ihtimali çok düşük, bakın çok etkisi yok. Fulllediğinizde ama %15'e kadar çıkartacak. Evet. Şu an %10, bir %50 daha, yani %50 daha ekleyince %15 olacak. O şekilde söylüyorum. Bilginiz olsun. %15 artmış olacak. Bir tanesini cebe koyduk. Diğerine bakalım şimdi. Oyun bize bunu öneriyor. Bunun dışında neler var? Geç. Bunun kurnazlığın biraz daha güçlenmiş hali işin gerçeği. Yangın felaketi dediğimiz. Şöyle bakalım daha iyi.
Yakma etkisi uyguluyor ki yakma etkisi önemli. Neden önemli yakma etkisi? Bakın. Düşmanda debuff varsa ekstra etkiler uygulayan bir imza yeteneği var bunun. Bu mor da zaten alev tesiri de yangın felaketinin biraz daha zayıf hali gibi görünüyor açıklamaya bakınca. Strateji hasarı veriyor. 3 saniye boyunca yine strateji gerçekten evet onun bildiğin farklı hali. Yangın felaketinde ne vardı? Yine düşman birliğe strateji hasarı veriyor. Bonusu %200. Bunun %165. Onda 6 saniye boyuncaydı. Bunda 3 saniye boyunca. Yani süresi de daha kısa. Hasar oranı onda %30'du. Bunda %40 arkadaşlar. Bunun oranı daha fazla ama süresi yani yarı yarıya daha düşük. Çünkü onda 6 saniye. Morunu geçiyorum. Alev tesiri değil. Yangın felaketi o konuda daha iyi. Bir tek şurada hasar oranı %10 daha düşük ama süresi de 2 kat fazla. Ama oyun bize ilham gelişini öneriyor. İlham gelişine baktığımızda da bu ilham gelişi yerine ben işin açıkçası sırf Sendeok'un kullanılacağı komp bu komp olduğu için Sendeok'ta ben şunu düşünüyorum. Manevra. Bakın. Yüklemeli beceri etkinleştirdiğinde yükleme halini %75 ihtimalle atlıyor. Yani atlatmayı düşünüyorum bunda. Bundaki yeteneklere bakalım bir de. Bunda da ne var? Bunda da aynı şekilde manevra var. Ölümsüz ordu şart bence bunda. Yine çünkü bakın def olması lazım. Yani defans da aynı zamanda olması lazım. Birim yenileyecek ve %100 ihtimalle tüm kahramanların nitelik debufflarını arındırıyor. İkinci yetenek yangın felaketi açmıştım bunda. Bir daha bir bakayım. Daha öncelerden açmıştım çünkü çok önceden açmıştım. Videolarımı takip eden arkadaşlar biliyordur. Yangın felaketi zaten az önce Süleyman'da da baktığımız aynı yetenek. Moro'nun güçlenmiş hali. Bir de şuna bakacağım savaş taktiğine. Ölümsüz ordu net. Yangın da dursun burada. Buradan yakma etkisini uygulamasını istiyorum. Yani ne kadar çok uygularsak o kadar iyi. Bundan da ben manevrayı çıkartmayacağım. Yüklemesini es geçirtmek için manevranın kalması iyi olur. Yanına da ölümsüz orduyu açıp yine defleyecek bir şekilde şöyle dinletiriz. Debuffları da yok eder. Zaten yangın felaketini Theodora'dan vuracağız. Buradan da tamamen bufflayacak şekilde ayarlamış olurum. O zaman alev tesiri yerine ölümsüz orduya basalım burada. Bir daha şöyle bakayım. Oyun ne öneriyordu? Oyun önerdiğinde hemen bakıyoruz. Savaş taktiğiyle yangın felaketini öneriyor. Savaş taktiğine baktığımda %155 yenileme var. Hasar veriyor. Okey. Güzel ama benim ölümsüz orduda
%330 yeniliyor. Yani çok ciddi fark var. Ve %100 ihtimalle tüm kahramanların nitelik debufflarını arındırıyor. Hasar çıkmayacağım. O net. Manevra cepte duracak. Atlatması için. Ben ölümsüzü açayım bunda. Zaten bunu geçiyorum. Bu hasar bir kez strateji hasar veriyor. Yani nihai stratejiyi koymasalar da olur. Yani bu Sendiok'un zaten Süleyman Kompu'ndan başka kullanılacak bir alanı yok. Yangın felaketini burada da vermek düşündüm aslında ama zaten buradan hasar vuracak imzasından ve %80 ihtimalle 3 saniye susturma etkisi uygulayacak. Oranı yüksek zaten. %80 ihtimal. Susturmayı uyguladığında hop Süleyman'ın imzası devreye giriyor. Susturma varsa ekstradan yani debuff yaptığı için vuruyor ki susturma da çok güzel bir özellik. Karşı taraf sana şöyle göstereyim. Aktif beceri kullanamıyor. Aktif beceri kullanan biliyorsunuz bir sürü kahraman var. Patates etmiş olursunuz onları. Bunun yanına alev tesiri yerine ölümsüzü yine basayım. Ya saldırı odaklı da oynamayı sevdiğim için bir yanım yangın felaketine gidiyor ama bufflamam lazım. Yani buradaki olay aslında Süleyman'ın yeteneklerini tetikleyecek şeyler yaratmak. Tamamen yeteneklerini tetikleyecek şeyler yaratmak gerekiyor. O yüzden manevrayla ölümsüz orduyu bırakacağım. Bunda da yangın felaketiyle yine ölümsüz orduyu bırakacağım. Bu şekilde yapmış olayım. Şimdi bunun teçhizatlarını da bir dizelim. Yeteneklerini vermiştim diye hatırlıyorum zaten. Buradan Josephine artık emekli edeceğim. Onu kılıca çekeceğim. 3 tane kombomuz olmuş olacak. İleride sürebileceğim. Şöyle bir kombomuzu oluşturalım. Şunu da 10 yapalım. Bir taşlık alanı açılsın. Tamam. Bunu da 10 yapacağız. Bakayım etkinliklere bakayım da ona göre şey yapayım. Hemen açtık ya. Oyunda teklif veriyor. Güç artışı var. 2 gün sonra. 2 gün sonra basayım kafalarına. Şöyle de hatta bir test de etmiş olalım. Şu an o kadar güçlü değil tabi. Yeteneklerini güçlendirmedim çünkü. Ama kabaca bir görmüş olur. Şuradan bakacağım arkadaşlar. Burada neydi bizimki? Kaç milyondu? 2.1 milyondaymış. Süleyman'a bakalım. 1.756'da. Tabii onun da farkı neden? Daha yeteneklerini vermedim. Hiç yıldızları yok. Bir de bu 30. Şunu da 40 yapalım artık.
40 yaptıktan sonra bir de bakalım tekrardan gücüne. Tabii 4 yıldız da basacağım. Daha oradan da güç gelecek. ...1.764'te hala. Bunun şeyi... Bu fulldü. Bu da full. Yani yeteneklerden dolayı fark vardı. Bir de tabii Kral Derik 707k veriyor. Çok yüksek böyle 5 yıldız olduğu için. Buradan çok ciddi puan alıyor. Hatta bunu da şöyle yapayım. Yan yana neyden ne kadar veriyor bir bakalım. Bak şimdi. Yani Derik bunların toplamı kadar neredeyse veriyor. Düşünün. Komp kötü değil. Derik'in puanı çok yüksek. 5 yıldız olduğu için. Süleyman zaten 4 olunca bunun da artacak. Teçhizatlar aynı. Biliyorsunuz basmadım. Theodor'daki zaten birer seviye. Bunun bir tanesini sadece 10 yaptım. Taş da bunu da zaten şeyden çektim direkt. Josephine'den. O yüzden hani aralarında aslında böyle çok bir fark yok. Bakın. Kademeden kaynaklı sadece 655k bu veriyor. Yoksa Atilla'm zayıf 128k. Josephine'de yine kademeden kaynaklı 235k ki Süleyman da buradan 4 yıldızını alacağız. Sadece şu sondaki noktası kalacak. O kadar kafamız oldu. 100 kafa. O yüzden ok kompuna dönmüş durumdayım. Artık bunu kullanacağım. Şimdi bunun taşlarını da ayarlayalım. Yetenek ağacını da şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Mutlaka soranlar olacaktır. Aslında daha önce size kudret göstermiştim. Strateji de göstermiştim. Ona göre yapabilirsiniz. Şöyle yavaşça geçeyim. Kudret yerine strateji veriyorsunuz. Yine buradaki kudret yerine strateji veriyorsunuz. Yetenek ağacım bu şekilde arkadaşlar. Theodora ile Sendeok'ta da hemen hemen zaten aynı. Sadece orada biraz farklı şeyler denedim. Ne denedim? Atıyorum bir tane zırh verdim bir yerden kısıp. Diğerinde de işte bir yerden yine kısıp başka bir şey verdim gibi düşünebilirsiniz. Hemen hemen aynı komplar. Bir farkı yok. Şimdi bunun taşlarını da yapalım. Buna tabii ki ne taşı koyacağız arkadaşlar? Aktif beceri, strateji hasarı, birim kapasitesi bunlar olur. Aktif becerim var mı bakayım? Birim kapasitesi taşı bayağı bol varmış. Bunu yükseltmek lazım aslında. Birleştireyim. Hatta şöyle şunun içinden çıkartayım Josephine'den kalmaları. Şunu da bir basalım. Şunu da basalım. Güzel. Bunları da arttırmış olduk. Şöyle. Demircimize gidelim ve işlemimizi yapalım. 5 tane zırhın zaten 3'ü işlenmiş geç.
Kudret 2 işlenmiş, 2 boş. İyileştirmede de hepsi işlenmiş. Pasifi mutlaka birleştirelim. 2 tane yapalım. Çok var. 6 tane boş. Aşağıdan başlayarak gidelim de. Ne var elimizde düzgünce görelim. İyileştirmeyi belli ki arttıracağız ileride de. Hiç aktif beceri göremedim ya. Bir tane şurada var. Aktif beceri taşı hiç yok mu bende acaba? Hep tabii Richard kompuna odaklanaraktan hareket ettiğim için ilk onları güçlendirmem gerekiyor. Ana kompum Richard biliyorsunuz. Kuşatma ne ya? Bas geç. Zırhı da basalım. İyileştirme. Bir tane daha olsaymış güzel olurmuş. Pasif. Bakın bu pasif mesela Richard için. Elimde umarım fazla vardır. Onu da yapmış oluruz. Süper strateji birim saldırısı. İşte bu Süleyman için. Şimdi bir yukarıya çıkalım. Neler oldu? Zırh zaten yukarıda var. O yüzden basabilirim gönül rahatlığıyla. Tüm nitelikler yukarıda vardı. Zaten bakın taş sayısına bayağı fazla. İkinci vuruş. Birim canı. Birim saldırısı. Evet. Mora geldik şimdi. Zırh bir tane basalım. 3 tane boş. Kudret 2 boş 2 işlenmiş basmayacağım şu an. Onu bir sonraki videoda yaparız. Şu an Süleyman'a göre hareket edeceğim. Richard kompu için de beraber yine yaparız. İkinci vuruş 3 tane. O yüzden basmıyorum. Ne var elimde efsanevi taş? Kudret var. Strateji süper. Of. Richard için 3 tane pasif var ya. Bunu basmamız yani bunu Richard'a vermem lazım benim. Birim savunması falan filan. Aktif güzel 2 tane var. Sıra tabanlı. Normal saldırı. Can. Bunu vereyim. Savunma, saldırı, birim kapasitesi çok güzel. Güzel bir taş. 3 tane işlenmiş zaten. Evet. Şimdi dönelim Süleyman kompumuza. Hatta şuradan açalım. Kapasite istiyorum. Bir tane kapasite işleyelim. Kudret işine yaramaz. Kuşatma zaten değil. Zırh da istemiyoruz. Stratejisi artar. Güzel. Bir tane işleyelim. İyileştirmeyi geç. İkincil vuruş geç. Pasifi geç. Aktif istiyorum. Süper. Hatta şöyle. Bunu 30 yapacağım ve ikinci aktif taşını da vereceğim ona. Kapasite işime yarar. Ya can da kötü bir taş değil bu arada arkadaşlar. Ama ana kahramanda o tarz taşları kullanmayı sevmiyorum. Daha Sendeok var. Biliyorsunuz. Theodora var. Onlara da verilecek taşlar var. Saldırı olur ama kapasiteyi kullanacağım ben burada. Aktifi de onu 30 yapacağım. Şimdi birkaç tane teçhizat bozayım.
Ah, kaydetme dedim ya. El alışkanlığı gitti. Neyse. Şuradan bir hazineye gireyim de birkaç tane teçhizat hemen bozayım. Bakalım ne verecek bunlar. Çok kötü verdi ya. 3 tane maviyi de arka arkaya ilk kez gördüm. Bayağı kötü verdi. Çok iyi. İyi, bozulacak bir tane de verdi bana. Kılıç kullanmadığım için bozuyorum. Hatta şuradan şöyle çekeyim. Kılıç falan geldiğinde ben altında olsa bozuyorum arkadaşlar. Çünkü taslak rahatlıkla bulabiliyorum. Bir de yani hani sahaya sürmeyeceğim komutan için orada teçhizat biriktirmenin bir anlamı yok. Ana kompuma vermek çok daha mantıklı. Benim şahsi görüşüm. Yani hani kalkıp da kullanmadığınız türler için taslak şeyini tutmayın. Bozun arkadaşlar, yani kıyın. Siz zaten o kompu geliştirene kadar emin olun 50 tane daha aynı taslaktan gelir elinize. Şimdi gidelim hazinemizde bozalım mesela şu new'lerden. Hop, kılıç. Hiç gözünün yaşına bakmadan boz abi. Onayla. Başka ne vardı new? Bir tane bozduk ya, şimdi gözümüz önden yok oldu. Mızrakla ok dışında şu toplu parçalamadan nadirleri yok et. Güzel. Şimdi kılıç 3. ekibim olacak. Morlarını o yüzden bozmuyorum çok. Bozmak istemiyorum. Mor kalsın. Çünkü sahayı sürmesem de şimdi Joseph'in de şu an güçsüz değil. 3,5 yıldız. Yanına verebileceklerim de var. Hammurabi'yi biraz geliştirirsem bakacağım onlara da. O yüzden o mor kılıcı şu an bozmayacağım. Artık o seviyeye geldik. Süvari çok kullanmıyorum. Süvariler şöyle kabaca duruyor zaten gördüğünüz gibi. Ama benim amacım Süleyman'ın teçhizatını zaten yükseltmekti. Onu da ulaşmış durumdayım. Bunu 30 yapabilecek kadar yaptım. Aa, olmadı. Ne yapacağız? Bir tane üreteceğim. Bozmak istediğim yok şu anda. Bakalım ne gelecek. Bir tane daha yapalım. 50 veriyor. Şunu da yapalım. Bakalım neler geliyor. Yine çok kötü verdi bu arada. Yani 3 tane mavi vermesi çok kötü arkadaşlar. Altın verecek şimdi. Aa, 4 mavi etti. Şu an sırf gıcıklığına basıyorum. Yani aslında oldu şey. Dövme kiti yetecek kadar da. Dandik verdiği için düzgün versin istedim. Şimdi bozalım şu dandikleri hemen. Gidelim Süleyman'ımıza da basalım. Komp üstünden gideyim. Buraya da diğer aktif beceriyi de koyalım. Evet, şu an gayet güzel görünüyor. Sendeok'a gidelim. Can koyacağım şimdilik. İstediğim taşlar yok elimde. Tüm niteliği Barbaros'a koyarım. Yani ana kompuma koyarım. Buna koymayacağım. Ana kompuma daha değerli taşları koyuyorum. Bunlara biraz daha hani elde kalanları yansıtmaya çalışıyorum. İkinci komp sonuçta bu arkadaşlar. Strateji olur. Sıra tabanlı beceri hasarı. Bunun hasarı var mıydı? Hangisine verdik? Yok. Buna yenileme koymuştuk. Şuna hasar koyduk. Sıra tabanlı
değil bu. Aktif bir yetenek. Yoksa buna yarardı ama yetenek türü tutmuyor. Aktif yeteneği bunun da. Bu da pasif yetenek türü. Şöyle bir taşımıza geri dönelim. Ne taşı verebiliriz buna? Güzel bir tane. Bunu yine Barbaros'a koyacağım arkadaşlar, iyileştirmeyi. İkincil vuruş, yani Mulanlı komplarda oluyor ikincil vuruş ama Süleyman'da bu yeteneklerini güçlendirecek şekilde, yani strateji ağırlıklı etki vermek istiyorum işin gerçeği. Şöyle güzel bir taş olsa, sıra tabanlı beceri hasarı. Normal saldırı koyacağım bu gidişte. Aktif beceri olur. Bak bu güzel olur. Ama Süleyman'da olur. Bunda değil arkadaşlar. Bunun aktifi şuydu. Bu birim yeniliyor. Ve debuff kaldırıyor. Hasar vermiyor. Ama Süleyman'da aktif beceri olur işte. Bunda çok güzel yakışır. Aktif beceriyi bunda kullanmayacağım o yüzden. Buna arkadaşlar nerede bulmuştuk bir tane? Normal saldırı vereceğiz. Hatta moru vardı galiba. Var mıydı? Aynen. Normal saldırı vereceğiz. Buraya da bakalım. Savunma olur. Elde kalanları kullanıyorum. Saldırı da olur. Kapasite olur. Asker iyidir. Şimdi geçelim Theodora'ya. Bunun onlayamayacağım. Elimde kalmadı. Sadece şuradan bir yükselteyim. Böyle bırakayım arkadaşlar. Bu kompun devamı gelir. Çekerim yani, sizlerle paylaşırım. Bunu da altın yapmamı istiyor. Bakın oyunda böyle hızlıca öneriler geldi. Değiştir diyor. Bundan daha iyisi var diyor. Gördüğünüz gibi boşta. Ama yapmayacağım. Önce şunun teçhizat seviyelerini yükselttikten sonra yapacağım. Mesela 11 tane kafa var elimde. Şunu bir 40 yaptıktan sonra basacağım. Bunun bir tane yıldızını atlattıktan sonra aynı şekilde bunu da 40'tan sonra güçlendirmeye başlayacağım. Süleyman kompumuz bu şekilde bitti. Yetenek ağacını gösterdim. Zaten bunu gösterdiğim yetenek gibi aynı şekilde Sendeok ve Theodora'ya uygulayabilirsiniz. Ben bu ikisini... şunun yeteneğini almadık bak, unuttuk. Esas yetenek, bunda çok kararsız kalmıştım. İlham gelişimi, yangın felaketi mi olsun diye. Ya yangın felaketi olsun. Neden? Bu da destekleyici aslında ama burada yüklemeyi atlamayı zaten Sendeok'a yükledim. Yükleme atlayacağı için atlanmadıysa beceri etkinleştirme ihtimalini arttırıyor 6 saniye. Yani zaten bunu yaparsa bunu yapmayacak. O yüzden ilham gelişini ben es geçip yangın felaketine dönüyorum arkadaşlar. Yangın felaketini açacağım. Bu şekilde deneyeceğim kompu. Biraz yakma olsun yani. Adam yaksın yani. Çalışsın. Kompumuz çalışsın. Burada zaten buna verdik yani manevrayı. Yükleme beceriyi atlayacak. Zaten oyunun önerdiğinde ilham gelişinde atlamazsa
Ben sana becerisinin etkinleştirme ihtimalini %20 arttırırım diyor. Tabii ki beceri etkinleştirme ihtimalini arttırmak bizim için önemli, iyi. Fakat şu aşamada değil. Burada bunları etkinleştirmek bizim için önemli. Ama kompumuzun da bir hasar da vurması gerekiyor. Bu şekilde bıraktım. Önerileriniz varsa, düşünceleriniz varsa yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Benim ikinci kompum şu an bu şekilde. Üçüncü kompta kılıç olarak yapacağım. Ana kompumu zaten biliyorsunuz. Bu şekilde. Mansa Musa gelince bunu göndereceğiz gibi görünüyor. Bakalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız, beğenileriniz, görüşleriniz her zaman kıymetli arkadaşlar. Yorum yapmaktan çekinmeyin. Eleştiri ise eleştiri her zaman yapabilirsiniz. Fikirlerinizi paylaşın. Ben eleştiriye açık bir insanım zaten. Beraber fikirlerimizi paylaşarak daha çok güçleniriz. Zaten biliyorsunuz kanalı kurma amacım da bu. Birlikte güçlenmek, gelişmek. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın.